Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videoda 2025 yılında dünyanın en tehlikeli 15 şehrini öğreneceğiz. Her zaman istediğiniz yere seyahat edemez veya taşınamazsınız. Yeni bir yere gitmeden önce biraz araştırma yapmak hayatınızı bile kurtarabilir. Çoğu zaman turistler ziyaret ettikleri yerlerin vatandaşlarının kendilerine özel bir şekilde davranmasını bekler. Ancak sevdiğimiz birçok şehirde yaşam zor ve şiddet doludur. Tüm turistlerin yalnızca seyahat ederken güvende olmasını değil, aynı zamanda ziyaret ettikleri yerlere sağlıklı bir saygı göstermesini de istiyoruz. Bu liste aktif savaş bölgelerinde veya çatışma içinde olan şehirleri içermez. Örneğin Gazze şeridinde yaşanan soykırım nedeniyle günde ortalama 150 ölüm gerçekleşmektedir. Ayrıca Ukrayna'nın bazı bölgeleri, Kongo ve Sudan gibi çatışma içindeki diğer yerler de liste dışında tutulmuştur. Elbette herhangi bir şehre seyahat etmeden önce her zaman araştırmanızı yapmalı ve güvenliğiniz için uygun bir şekilde plan yapmalısınız. Şimdi, 2024 yılında dünyanın en tehlikeli 15 şehrini daha yakından inceleyelim. 15th Street, Louis, Amerika Birleşik Devletleri. Bu listeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmeden tamamlamak mümkün değil. ABD'de birçok bölge hem seyahat etmek hem de yaşamak için tehlikeli. St. Louis, her 100 bin kişiye düşen 60 cinayetle cinayet oranı listesinde 15. sırada yer alıyor. 300 bin kişilik nüfusa sahip St. Louis, yüksek suç ve cinayet oranları nedeniyle ABD'nin en tehlikeli şehirlerinden biri olarak ün kazanmıştır. Bu suçların temel nedenlerinden biri, St. Louis'in uzun süredir devam eden ırksal ayrımcılığı ve ekonomik eşitsizliğidir. Kaynakların yetersiz olduğu, yoksulluğun yoğunlaştığı mahalleler suç ve şiddet döngüsünü beslemektedir. Ayrıca son birkaç 10 yılda büyük şirketlerin işlerini yurt dışına taşıması nedeniyle sanayi kaybı yaşanmış ve işsizlik oranları artmıştır. Bir diğer faktör ise yasa dışı ve kayıtsız silahlara erişimin çok kolay olmasıdır. Bazı ülkeler, St. Louis gibi ABD'nin tehlikeli şehirleri konusunda vatandaşlarını uyarmıştır. Örneğin, Avustralya vatandaşlarına silahlı şiddet ve yüksek tıbbi masraflar konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etmiştir. Kanada'da vatandaşlarını gece saatlerinde arabayla ABD'ye seyahat etmekten kaçınmaları ve büyük şehirlerde çete ve organize suç olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır. Ayrıca sık sık meydana gelen toplu silahlı saldırılara karşı da önlem almalarını istemiştir. Meksika ise ABD'deki tarihsel ırksal ve etnik gerilimlerin Meksikalı vatandaşlara yönelik şiddeti artırabileceğini belirtmiştir. Çoğu ülke, özellikle Florida eyaletinde LGBTQ+ bireyler için yüksek şiddet riski olduğuna dikkat çekmiştir. 14. Brezilya siyasi kriz, ekonomik istikrarsızlık, felaket boyutundaki seller ve aşırı yoksulluk, Brezilya'nın bazı bölgelerini güvensiz hale getiren nedenlerden sadece birkaçıdır. İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde felaket seviyesinde hava olayları artmaktadır. Brezilya'da son zamanlarda sel, toprak kaymaları ve aşırı yağışlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu iklim felaketleri, dengue, humması ve diğer böcek kaynaklı hastalıkların yayılmasını da artırmıştır. Şu anda ABD, Brezilya için birinci seviyede bir seyahat sağlığı uyarısı yayımlamıştır. Bunun nedeni ülkede dengue humması ve diğer salgın hastalıkların yayılmasıdır. Ayrıca Brezilya için 3. seviye seyahati yeniden değerlendirme, güvenlik uyarısı bulunmaktadır. 13. Cancun, Meksika, çeşitli kültürleri, harika mutfağı ve tarihi kalıntılarıyla ünlüdür. Ancak bazı insanlar Meksika'nın giderek daha fazla şiddet içeren ve tehlikeli hale geldiğini düşünmektedir. Şiddetin çoğu çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle ilgilidir. Ancak Meksika hükümeti de insan hakları ihlalleri konusunda eleştirilmektedir. Uyuşturucu kartelleri 1980'lerde organize hale geldi.
2006'da Meksika hükümetinin suç örgütlerine savaş açmasının ardından şiddet daha da arttı. Bu durum özellikle ünlü Sinaloa kartelinin lideri Joaquin El Chapo Guzman'ın 2 kez tutuklanması ve 2017'de ABD'ye iade edilmesiyle daha da şiddetlendi. 12. Belém, Brezilya Belém, Amazon'daki ilk Avrupa kolonisi olarak 1616'da Portekiz tarafından kuruldu. Brezilya'nın Pará eyaletinin başkenti ve Amazon Nehri sistemine açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Kuzey Brezilya'nın en büyük ticaret merkezi olmaya devam etmektedir. 11. Cape Town, Güney Afrika Cape Town ve Güney Afrika'nın geri kalanı şu anda ABD tarafından dikkatli olunması gereken seviye 2 seyahat uyarısı kapsamındadır. Cape Town'daki suç oranları, yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlik nedeniyle artmaktadır. Her büyük şehir gibi bazı mahalleler diğerlerinden daha güvenlidir. Cape Town'da turistlerin en sık ziyaret ettiği ve en güvenli bölgeler şunlardır: V&A Waterfront Clifton ve Camps Bay, City Bowl, Falls Bay. Her yıl milyonlarca turist Cape Town'a güvenli bir şekilde seyahat etmektedir. Güney Afrika'nın nüfusu 2,5 milyondur. Ülke doğrudan yapısal ve kültürel şiddetten muzdariptir ve hala 1948'deki apartheid rejiminin etkilerini yaşamaktadır. Güney Afrika'da suç oranlarının yüksek olmasının nedenleri şunlardır: silahlara kolay erişim, hukukun zayıflığı ve kanunsuzluk ortamı şiddet içeren, protestolar, adalet sistemindeki yolsuzluk, son yıllarda ev hırsızlıkları, araba hırsızlıkları ve soygunlar artmıştır. Örneğin 2021 yılına kıyasla 2023 yılında yaklaşık 1,1 milyon ev soygunu vakası bildirilmiştir. Güney Afrika'daki tüm hanelerin %5,7'si. Güney Afrika ayrıca belirli nüfus gruplarının sahip olduğu veya sahip olamadığı eğitim, istihdam ve sağlık hizmetleri seviyesini doğrudan etkileyen birçok yapısal şiddetten muzdariptir. Bu yapısal eşitsizlikler, ekonomik eşitsizliğe, yoksulluğa ve kaynak eksikliğine yol açarak şiddet suçlarını körüklemektedir. 10. Venezuela 1999 yılında popülist rejim Venezuela'da kontrolü ele geçirdi. Ve o zamandan beri her yıl 10 binlerce Venezuelalı ABD'ye sığınma talebinde bulunuyor. Yaygın yoksulluk, neredeyse %13.000 enflasyon, suç, gıda ve ilaç kıtlığı, siyasi istikrarsızlık, keyfi hukuk uygulamaları, adam kaçırma ve çete şiddeti, Venezuela'nın yaklaşık 30 milyon nüfusu için hayatı oldukça zorlaştırıyor. ABD şu anda Venezuela'yı 4. seviye seyahat uyarısı, tüm ülke için seyahat etmeyin listesinde bulunduruyor. 9. Fortaleza, Brezilya Fortaleza'nın nüfusu 2,43 milyon ve gelişmiş bir metropol alanına sahip. Ancak buraya seyahat edenler için sarı humma dışında da endişe verici unsurlar var. Fortaleza, özellikle tek başına seyahat eden kadınlar için önerilmeyen bir bölge. Soygun oranları oldukça yüksek. Önceden suçlar daha çok banliyölerde yoğunlaşmış olsa da artık turistik bölgelerde de görülmeye başladı. 8. Natal, Brezilya Natal, Brezilya'nın en popüler turistik destinasyonlarından biri olup, yavaş temposu ve bakir plajlarıyla tanınır. Son 10 yılda genel suç oranları istikrarlı bir şekilde azalmıştır. Bu da turizme dayalı bu sahil kasabası için iyi bir haber. Natal, tehlikeli şehirler listesinde yer almıyor, ancak yüksek cinayet oranları nedeniyle başka listelerde yer almakta. Kent, karnaval deneyimi yaşamak isteyen turistler için harika bir destinasyon olmaya devam ediyor. Şehirde suç oranı yüksek bölgeler bulunsa da turistik bölgeler bundan çok daha az etkileniyor. 7. Ciudad Guayana, Venezuela, Ciudad Guayana aslında 1961 yılında kuruldu, ancak bölgedeki yerleşimlerin tarihi 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Venezuela'nın en önemli ticaret ve nakliye merkezlerinden biri olan şehir, ülkenin genelinde görülen ekonomik çalkantıdan ağır şekilde etkilenmektedir. Hükümetin kötü yönetimi ve siyasi yolsuzluk
suç oranlarının ve şiddetin artmasına katkıda bulunuyor. 6. El Paso, Meksika El Chapo'nun kartel dünyasından çıkarılmasının ardından rakip çeteler yeni bölgeler ele geçirerek uyuşturucu pazarını kontrol altına almaya çalıştı. Meksika hükümeti askeri güç kullanarak bu şiddeti bastırmaya çalıştı. Ancak bu sadece daha fazla şiddete yol açtı. Başkan Andrés Manuel López Obrador, AMLO, seçim kampanyasında kurşun yerine kucaklaşma politikasını ve yoksulluğu azaltmaya yönelik programları savundu. Ancak 2018'de seçilmesinin ardından uyguladığı politikaların vaat ettiklerinin tam tersi olduğu görülüyor. 5. Ciudad Juárez, Meksika AMLO, sivil polislerden ve askerlerden oluşan hibrit bir ulusal muhafız birliği kurdu ve ABD ile işbirliği yaparak çete ve kartel faaliyetlerini bastırmaya çalıştı. 2022'de Meksika ordusunun 2028 yılına kadar iç güvenlik görevleri yürütmesine izin veren bir reform kabul edildi. Ancak askeri ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan mağdur olan aileler, adaletin sağlanamaması nedeniyle öfkeliler. Meksika'nın yargı ve hapishane sisteminin giderek daha karmaşık hale gelen suç şebekelerini kontrol edemediği belirtiliyor. 4. Ciudad Victoria, Meksika suç oranlarına rağmen Meksika'da turizm merkezli birçok güvenli şehir ve bölge bulunuyor. ABD, Meksika'nın 31 eyaletinden yalnızca 6'sı için Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunuyor. Örneğin, Yucatán eyaletinde bulunan Tulum, Playa del Carmen ve Cancún gibi popüler turistik bölgeler güvenli kabul ediliyor. Meksika büyük bir ülke ve her ülkede olduğu gibi bazı bölgeler diğerlerinden daha güvenlidir. 3. Caracas, Caracas, Venezuela'nın en büyük şehridir ve 2,99 milyon nüfusa sahiptir. 2023 yılında Venezuela'daki turizm bir önceki yıla göre %90 oranında artarak 1,25 milyon yabancı turist çekmiştir. Hükümet, ülkenin imajını değiştirmek için Polonya, Rusya ve Kolombiya ile işbirliği yaparak charter uçuşları ve turistik operasyonlar düzenlemektedir. Ancak Caracas'ta cinayet oranı 100.000 kişi başına 111,2 olarak kaydedilirken, ülke genelinde bu oran 26,8'dir. 2. Acapulco, Acapulco, Meksika'nın en eski sahil tatil beldelerinden biridir, ancak şiddetin artması ile birlikte turizm hızla düşüşe geçti. Şehir, şu anda Meksika'nın en ölümcül 9. şehri olup, genellikle dünya çapındaki en tehlikeli şehirler arasında yer alıyor. ABD, vatandaşlarını mümkünse Acapulco'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. 2016 yılında 918 cinayet işlendi ve 2018'de yerel polis teşkilatı uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle Meksika ordusu tarafından silahsızlandırıldı. 1. Tijuana. Meksika Tijuana, San Diego Tijuana, metropol bölgesinin önemli bir parçasıdır ve Meksika'nın en kalabalık ikinci şehridir. ABD'de tatil ve parti merkezi olarak bilinse de Tijuana, Kuzey Amerika'nın en büyük üretim merkezlerinden biridir ve tıbbi cihaz üretiminde öncü bir konumdadır. Ancak şehirdeki organize suçlar, şiddet olaylarının ve suç faaliyetlerinin başlıca kaynağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tijuana için seyahat uyarısı yayınlamıştır. Turistlerin kaçırılması ve öldürülmesi, şehrin tehlikeli bir destinasyon olarak ün kazanmasına neden olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız, abone ol düğmesine tıklamayı unutmayın.